Müzikteki 7 nota sistemi, antik Yunan dönemine kadar uzanır ve bugün kullandığımız Batı müziğinin temel taşlarından biridir. Bu notalar do, re, mi, fa, sol, la, si olarak bilinir. Peki neden tam olarak 7 nota var? Bu sorunun yanıtını tarih, matematik ve doğanın düzeni üzerinden açıklayabiliriz. Müzikte 7 nota kullanımı doğanın matematiksel düzenine dayanır. Antik Yunan filozofu Pisagor, bir telin uzunluğuyla çıkardığı ses arasındaki ilişkiyi keşfetti. Telin uzunluğunu belirli oranlarda böldüğünde farklı sesler elde etti ve bu sesler bir oktav oluşturdu. Pisagor'un çalışmaları Batı müziğinde kabul edilen 7 temel sesin seçilmesinin temelini attı. Pisagor, bir telin uzunluğunu belirli oranlarda böldüğünde belirgin ve uyumlu sesler elde etti. Telin tamamını yani %100 nüdo notası, telin 2'si sol notası, telin 3'ünü ise fa notası olarak belirledi. Bu oranlar arasında 7 farklı sesin uyumlu şekilde yer aldığı görüldü. Pisagor'un harmonik oranlar olarak adlandırdığı bu sistem, Batı müziği teorisinin temelini oluşturdu. Doğadaki ses dalgalarının matematiksel düzeni, insana en uyumlu gelen 7 sesi ortaya çıkarır. Bu, kulağın en doğal şekilde algıladığı sesler olarak kabul edilir. Bir oktavın 8. sesi, örneğin bir do'dan sonraki do, aynı frekansın 2 katı olduğu için aynı sesin tekrarı olarak görülür. Doğadaki ses dalgalarının frekansları arasında belirli bir matematiksel düzen vardır. İnsan kulağı bu düzen içindeki belirli frekansları diğerlerine göre daha uyumlu ve hoş algılar. Bu frekanslar bir oktavın içinde 7 ana ses olarak gruplanır. Bu sistem yalnızca kulağın doğal algısına değil, aynı zamanda doğadaki titreşimlerin fiziksel özelliklerine de dayanır. Orta Çağ'da 7. sayısı, kutsallığı ve mükemmel düzeni temsil ettiği için müziğe de yansıdı. Kilise müziğinde bu 7 nota sistemine büyük önem verildi ve bu sistem Batı müziğinin temelini oluşturdu. Bugün Batı müziğinde kullanılan 7 nota sistemi dünyanın birçok yerinde standart hale gelmiştir. Ancak bazı kültürlerde farklı nota sistemleri de bulunmaktadır. Diğer kültürlerdeki müzik sistemlerine bakarsak, Hint müziği 12'lik bir sisteme dayanır ve daha fazla mikroton içerir. Hint müziği 12 nota içeren daha geniş bir sistemi kullanır ve mikrotonlara büyük önem verir. Arap müziği makam sistemine dayanır ve 24 çeyrek ton içerir. Çin müziği 5 sesli, pentatonik bir sistemle geleneksel melodiler oluşturur. Ancak Batı müziğinin dünya üzerindeki etkisi 7 nota sistemini evrensel bir standart haline getirmiştir. Bir oktav, müzikte seslerin matematiksel olarak 2 katına çıktığı veya yarıya indiği bir döngüyü temsil eder. Bu düzen bir enstrümanın tüm ses aralığını kapsar. Örneğin, İlk do frekansı 261 Hz ise bir oktav sonraki do 522 Hz frekansında çalar. Bu döngü hem insan kulağında hem de enstrümanlarda doğal bir ahenk oluşturur. İşte bu ahenk 7 notalık sistemin en önemli özelliklerinden biridir. Müzikte neden 7 nota var sorusunun cevabı, doğanın matematiksel düzeni, tarihi gelişmeler ve kültürel geleneklerde saklıdır. Antik Yunan'dan günümüze kadar gelen bu sistem, hem bilimsel hem de sanatsal bir temel oluşturmuştur. Her bir nota, müziğin evrensel dilinde bir harf gibi işlev görür ve insanlık için vazgeçilmez bir ifade biçimi haline gelir. Batı müziğinde 7 nota sistemi diğer kültürel sistemlerden farklı bir düzen sunar. Ancak müzik her toplumda birleştirici bir dil olarak varlığını sürdürür. Peki hiç merak ettiniz mi? Müzik ve notalar nasıl ortaya çıktı? Müziğin tarihi insanlık kadar eskidir. İlk insanlar doğadaki sesleri taklit ederek ritimler oluşturmuş, zamanla bu sesler sistematik bir düzene oturmuştur.
Notalar ise müziği yazılı hale getirerek zaman ve mekan ötesine taşımış, farklı kültürler arasında bir köprü görevi görmüştür. Peki, o zaman notalar nasıl ortaya çıktı? İlk müzik aleti ve ilk notalar hangi dönemde kullanıldı? İnsanlık, müziğe doğanın seslerini taklit ederek başlamıştır. Rüzgarın uğultusu, kuş cıvıltıları, suyun sesi gibi doğadaki doğal ritimler, insanların ilk müzikal denemelerine ilham kaynağı olmuştur. Arkeolojik bulgulara göre bilinen en eski müzik aleti, 40 bin yıl öncesine tarihlenen bir flüttür. Almanya'da bulunan bu flüt, kemik üzerine açılmış deliklerden oluşur ve bugün hala çalınabilir durumdadır. Flütün keşfi, insanların sesleri kontrol edebilen araçlar yapmaya başladığını göstermiştir. Bunun dışında davul benzeri vurmalı çalgılar ve yaylı aletlerde tarih boyunca müzik yapımında kullanılmıştır. Anlaşılacağı üzere müzikten sonra notalar meydana çıkmıştır. O zaman notaların doğuşuna değinirsek söyleyebiliriz ki, müziği yazıya dökme ihtiyacı, müziğin karmaşık hale gelmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk müzik sistemleri yazıdan önce insanların ezberlediği melodilere dayanıyordu. Ancak büyük topluluklara aynı müziği öğretmek için bir yöntem gerekiyordu. Antik Mezopotamya, yaklaşık milattan önce 2000'lerde Sümerler ve Babilliler müziği kaydetmek için ilkel semboller kullandı. Mezopotamya'da bulunan Hurriyan ilahisi, bilinen en eski yazılı müzik eseridir. Kil tabletler üzerine çivi yazısıyla yazılmıştır. Antik Yunan devrinde ise Yunanlılar harfler ve sembollerle müziği kaydetmeye başladılar. Pisagor'un müzikteki matematiksel oranları keşfetmesi bu sistemin gelişimine büyük katkı sağladı. Müziğin sistematik hale gelmesi Orta Çağ'da Avrupa'da başlamıştır. Kilise müziği bu dönemde müzik teorisinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Guido d'Arezzo, milattan sonra 11. yüzyılda bugün kullandığımız 7 nota sisteminin mucidi olarak kabul edilir. Guido, müzik eğitimi sırasında öğrencilerine ezgileri daha kolay öğretmek için notaları standartlaştırdı. Guido, Latince bir ilahi olan Ut Queant, Laxis ilahisinin ilk hecelerini alarak Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La dizisini oluşturdu. Daha sonra Ut sesi Do olarak değiştirildi. Guido ayrıca müzikteki portre sistemini geliştirdi ve 4 satırdan oluşan bir dizek üzerine notaları yerleştirdi. Bugünkü nota yazımının temellerini attı. Notaların yatay çizgiler üzerine yerleştirilmesi müzik okuma becerisini kolaylaştırmıştır. Başlangıçta 4 çizgi kullanılırken daha sonra bu sayı 5'e çıkarıldı ve bugünkü standart dizek sistemi ortaya çıktı. Rönesans döneminde müzikte polifonik yapı ön plana çıkmış, bu da nota yazımında daha fazla detay gerektirmiştir. Bu dönemde müzik yazımında kullanılan semboller daha da standart hale gelerek modern nota sistemine yakın yazım teknikleri geliştirildi. 17. yüzyılda Barok döneminde Johann Sebastian Bach ve Antonio Vivaldi gibi besteciler müzik teorisinin daha da gelişmesine katkıda bulundular. Bu dönemde ton, akor ve modülasyon gibi kavramlar geliştirilerek nota sistemine entegre edilmeye başlandı. Nota yazımı artık sadece müziği kaydetmek değil, aynı zamanda bestecinin duygusal ifadelerini yansıtmak için de kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde, müzikte kullanılan nota sistemi neredeyse tüm dünyada standart hale gelmiştir. Batı müziğinde kullanılan 7 nota sistemi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, dünya genelinde kabul görmüş, farklı kültürlerde ise bu sisteme yeni tonlar ve düzenlemeler eklenmiştir. Hint müziği mikrotonlar kullanarak batıdaki nota sistemine eklemeler yapmıştır. Arap ve Türk müzikleri makamlar üzerinden notaları farklı sistemlerle düzenlemiştir. Notalar, müziğin sadece bir anda çalınan bir sanat dalı olmaktan çıkıp kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Bugün yüzlerce yıl öncesine ait eserler bile nota sistemleri sayesinde yeniden çalınabilmekte ve yorumlanabilmektedir.
Müzik notaları sadece seslerin yazıya dökülmesi değil, aynı zamanda bir duygunun veya hikayenin evrensel bir dilde anlatılmasıdır. Müziğin ve notaların tarihi, insanlık tarihinin bilim, sanat ve kültürle nasıl şekillendiğini gösteren bir yolculuktur. İlk kemik flütten modern orkestralara kadar müzik, evrensel bir dil olarak gelişmeye devam etmiştir. Notaların icadı ise bu dili yazılı hale getirerek gelecek nesillere aktarmamızı mümkün kılmıştır. Ben Teorik Bilgi, daha fazla içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.